Merhabalar, Mutfaktan Tariflere Yolculuk kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere soğuk baklava tarifi yapacağım. Benim malzemelerim bir paket hazır baklavalık yufka, içinden 15 adet kullanacağım. 2,5 su bardağı kadar şekerim, 3 su bardağı sütüm, 1 su bardağı Antep fıstığım, 2 yemek kaşığı da Nesquik kullanacağım ama siz isterseniz kakao, toz çikolata sosu veya toz puding de kullanabilirsiniz. Ama en güzel tadı Nesquik verdiği için ben onu kullandım. 200 gram kadar tereyağım var. 1 çay bardağı kadar sıvı yağ. Üzerine rendelemek için 100 gram çikolatam. Hemen şerbetimizi hazırlayalım önce. 3 su bardağı kadar sütü tencereme aldım. 2,5 su bardağı şekeri de üzerine koydum. Ocağımın altını yaktım ve karıştırmaya başladım. Sütümüzü kaynatmaya gerek yok. Şekerimiz tamamen eriyene kadar karıştıralım. Ilık olsun yeter. Zaten baklavamız soğuk baklava. Evet, benim şeker eridi. Şimdi kenara alacağım. Soğuduktan sonra buzdolabına koyacağım. Ocağımın başına geçtim ve 200 gram tereyağımı tencereye alıyorum. 200 gram sıvı yağımı da ekleyip yavaş yavaş eriteceğim. Evet, tereyağlar eridi. Üzerine biriken köpükleri kaşık yardımıyla yavaş yavaş topluyorum ve kabıma alıyorum. Baklavamızı yapmaya başlamadan önce fırını alt üst ayara alıp 170 dereceye ayarlıyorum. Biz de baklavamızı hazırlarken fırınımız da ısınmış olacak. Şimdi yufkalarımı tezgahımın üzerine aldım. Üzerinden bir adet alıyorum. Dikkatli bir şekilde alalım. 2 tane almamaya dikkat edelim. Çok ince olduğu için birbirine yapışabiliyorlar. Gördüğünüz gibi evet bende böyle bir işlem oldu. Yavaşça ayırıyorum. Daha sonra ikiye katlayıp yufkamı borcama seriyorum. Üzerine hazırlamış olduğum yağ karışımından şöyle bir veya iki fırça yardımı yeterli. Yağımı dolaştırıyorum ve darbeleyerek her tarafına eşit şekilde yayıyorum. Şimdi ikincisini de alıyorum. Aynı şekilde ikiye katlayıp üzerine tekrardan koyuyorum. Yine 2 fırça ucu yağ alıyorum. Üzerine yayıyorum. Fırçayla darbeler yaparak. Bu şekilde 7 adet yufkayı borcama yayacağım. Daha sonra üzerini süsleyeceğim. Şimdi 7. yufkayı da serdim. Yağımı dökmeden önce Antep fıstığını bolca her yerine eşit şekilde döküyorum. Daha sonra üzerine yine yağımı gezdiriyorum. Ve tekrardan yufkamı bir adet alıp fıstığın üzerine yerleştiriyorum. Tekrardan yağlayarak 14 adet yufkamı üst üste ben serdim. Şimdi 15. yufkamı aldım. İkiye katladım. Yağlı yufkamın üzerine güzelce yerleştirdim. Şimdi üzerine tekrar yağ koymadan dilimleyeceğim. Evet dilimledim çünkü yağ koyarsanız dilimlemeniz çok zor olabiliyor. Dilimledikten sonra kalan yağımı ben üzerine gezdiriyorum baklavanın. Bolca.
Fırçamızla her yerine bulaştıralım. Şimdi 170 derece alt üst ayarlamış olduğum fırına göndereceğim ve yaklaşık olarak 40-45 dakika kadar pişmesini bekleyelim. Baklavamız fırında pişerken ben üzeri için 100 gram çikolatamı aldım elime. Güzelce rendeleyeceğim. Rendenizin ince tarafıyla veya sarımsak rendesiyle de rendeleyebilirsiniz. Ben böyle çikolatalarımı ikiye katlıyorum. Daha rahat rendeleniyor ve hızlı bir şekilde rendelememi yapıyorum. Evet, çikolatalarım hazır. Şimdi 10 dakika kadar önce alt tarafa koyduğum fırının alt tarafına koyduğum baklavamı çıkarttım. Son hali bu şekilde. Şimdi 15-20 dakika kadar dinlendireceğim. Evet, 15-20 dakika kadar dinlendirdim. Baklavam ılıklaştı. Şöyle elimle bir bakıyorum. Evet, ılık. Şimdi yaptığım soğuk sütlü şerbeti üzerine gezdiriyorum eşit şekilde. Her yerine yayalım. Ve şimdi bunu buzdolabına kaldıracağım. En az 3-4 saat, daha da fazla olursa daha iyi olur. Buzdolabında bekleteceğim ki şerbetini tamamen emsin, güzelce içine işlesin. Daha sonra süsleyeceğiz. Evet, buzdolabında ben 3-4 saat kadar beklediğim baklavamı aldım. Şimdi üzerine süsleme işlemine geçiyorum. 2 kaşık Nesquik'imi süzgeç yardımıyla eleyerek eşit şekilde baklavamın üzerine yaymaya başlıyorum. Gerçekten çok lezzetli bir tarif. İnanın yaparsanız çok hoşunuza gidecek. Evet, her tarafına eşit şekilde Nesquik'imi yaymaya devam ediyorum. Her tarafını kapattım. Daha sonra rendelediğim çikolata parçalarını üzerine serpiştiriyorum. Kalan Antep fıstığını da üzerine her yerine yayacağım ve süsleme işlemini bitireceğim. Bakar mısınız ne kadar güzel gözüküyor? Evet, baklavam hazır. Tarifimi beğendiyseniz beğeni yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız lütfen. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın, esen kalın. Afiyet olsun.